Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz börek lezzetinde nefis bir tarif hazırladım. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte bir tane bayat ekmek kullandım. Ekmeklerimi öncelikle dilimleyerek tarifime başlıyorum. En büyük yuvarlak borcamda hazırlayacağım bu tarifi. Sizler dilerseniz bu boyutta bir fırın tepsisi de tabii ki kullanabilirsiniz. Borcamı yağlamanıza gerek yok. Zaten sosumuzda yağ olacak. O yüzden ekstra yağlamaya gerek kalmıyor. Ekmeklerimizi sıkı bir şekilde borcama veya tepsimize yerleştirelim. Ekmekleri borcama sıkı bir şekilde dizmek önemli. Bu şekilde kestiğiniz zaman da bütünlüğünü koruyacak ve tam bir börek görünümünde olacak. Şimdi aralarda küçük boşluklar var. Onları da bayat ekmeklerimi bölerek sıkıştırıyorum ve her tarafını bu şekilde kapatıyorum. Bir ekmekten sadece bir dilim arttı. Kalanın hepsini borcama yerleştirdim. Evet, artık sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Bunu bir kenara alalım ve sos malzemelerimizi hazırlayalım. Sosu için 3 adet yumurtayı uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ilave edelim. Hafif sulu kıvamlı bir yoğurt kullandım ben. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ve bir tutam da ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Maydanoz yerine dereotu da kullanabilirsiniz. Eğer dereotunun o aromasını seviyorsanız ben maydanoz ekledim bu sefer ve çok da güzel yakıştı. Şimdi tüm malzemelerimizi bir çırpıcı yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar güzelce çırpalım. Dilerseniz sosun içerisine pul biber veya karabiber de ekleyebilirsiniz veya kırmızı toz biber ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ben sadece baharat olarak tuz ekledim. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzu ekmeklerimizin üzerine bu şekilde dökelim ve sonrasında kaşık yardımıyla daha eşit bir şekilde yayacağız. Bütün ekmeklerimizin her yerine gelmesine dikkat edelim. Bu şekilde hem yumuşak olacaktır böreğiniz ve her yeri eşit bir şekilde de sosla temas edecektir. Bu arada fırınınızı da 180 dereceye getirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında öncelikle bir 15 dakika ön pişirme yapacağız. Sonrasında çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpeceğiz. Sosumuzun tamamını döktükten sonra bir kaşıkla, eğer sos gelmeyen yerler varsa bu şekilde yayabilirsiniz. Evet, artık fırına girmek için bayat ekmek böreğimiz hazır. 180 derecelik fırına hemen verelim. 15 dakika boyunca bu şekilde pişecek ve sonrasında daha önce söylediğim gibi fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpeceğiz. Evet, 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi biraz hafif kızarmaya başlamış ve rendelemiş olduğum şöyle bir kase kadar kaşar peyniri üzerine bolca gezdiriyorum. Kaşar peyniri de eriyecek ve hafif kızaracak üzerinde, hem lezzet katacak hem de çok güzel bir görüntüsü olacak. Normal beyaz peynir veya lor peyniri de kullanabilirsiniz tabii ki, ama kaşar peynirle çok daha güzel oluyor, çok daha lezzetli oluyor. Varsa mutlaka kaşar peyniri eklemenizi tavsiye ederim.
Evet, tekrar fırınıma veriyorum ve bir 15 dakika kadar daha kaşarların güzelce kızarmasını ve böreğimin pişmesini bekliyorum. Yaklaşık 15 dakika daha pişti. Toplamda yarım saat içinde, yani 30 dakikada böreğim hazır oldu. Hemen şöyle dilimleyerek sizlere yakından göstermek istiyorum. İsterseniz bu şekilde ekmek dilimlerini alarak da tüketebilirsiniz. Veya benim gibi bir bıçak yardımıyla keserek o şekilde de servis edebilirsiniz. Mutlaka sıcak sıcak servis edin. Soğuduğu zaman tabii ki kaşarlar da sertleşiyor. Ekmeğin de lezzeti kaçıyor. O yüzden fırından alır almaz servis ederseniz lezzetine doyum olmayan enfes bir börek yemiş olacaksınız. Ben böyle kare kare dilimler olacak şekilde kestim. Sizler dilediğiniz şekilde tabii ki kesebilirsiniz. Yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli bir tarif oluyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Hemen şöyle sizlere yakından gösterdikten sonra videomu artık burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videom da sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bunun gibi daha birçok pratik tarifleri, bayat ekmekli tarifler ve kahvaltılık tarifleri sayfamda bulabilirsiniz. Mutlaka sayfama bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yapmamı istediğiniz tarifler varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Beni Instagram ve Facebook üzerinden de Hilal'in Mutfağı diye aratarak takip edebilirsiniz. Oralarda da günlük paylaşımlar yapıyorum. Onları da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.